Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz son zamanlarda çok viral olan bu gözlük tutuculardan yapacağız hep birlikte. Şu şekilde bakın, çok güzel gözlüklerinizi kolaylıkla içine yerleştirebileceğiniz. Şu an ben kendi gözlüğümü koyuyorum. Şöyle bakın, gayet güzel bir gözlük tutucu yapacağız hep birlikte. Gözlüğümü alayım yoksa örgü öremem arkadaşlar. Ee, Şimdi bunun için gerekli olan malzemelerimiz şöyle. Ben bir ip kullandım. Koton ip bu arkadaşlar. Ve 2 kat kullanacağım. Şu kulaklarda tek kat, diğer yerlerde 2 kat olarak kullanacağım. Bunun yanında yine şöyle bir beyaz ipe ihtiyacımız var. Ve çok az da siyah ipe. Şöyle 10 milim bir göze ihtiyacımız var. İlmek belirleyicilerimiz var şöyle. Bir de 3,5 milim tığ ve 2,2 milim tığa ihtiyacımız var arkadaşlar. Dilerseniz örgümüze geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bu benim için çok önemli. Abone olup ücretsiz abone olabilirsiniz. Ücreti değil çünkü aboneliklerimiz. Beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi dilerseniz örgümüze geçelim. Öncelikle ipimizi 2 kat alıyorum ve 3,5 milim tığımla birlikte 18 adet zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane zincirimi yapıyorum ve şu geriye dönüp ikinci zincire 3 adet sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Daha sonra yanındaki zincire 1 adet, onun yanındakine yine 1 adet, sıranın sonuna kadar zincirimizin şu sonuna kadar her zincire bir sık iğne örüyoruz. Evet, sıranın sonuna geldik arkadaşlar. Son zincirimize burada 3 adet sık iğne yapıyoruz. Birinciyi yaptım, ikinciyi yaptım ve üçüncüyü. Şimdi burada ilk yapmış olduğumuz şu sık iğneye ilmek belirleyicimizi koyuyoruz ve son yaptığımıza da yine ilmek belirleyicimizi koyalım ki ileride kafamız karışmasın. Şimdi geri dönüyoruz. Her sık iğnenin karşısına bir sık iğne yapıyoruz. Toplamda 15 adet sık iğnemizi yapıyoruz. Sıranın sonuna kadar 15 adet sık iğnemizi örüyoruz. Evet, 15 tane sık iğnemizi yaptık arkadaşlar. Bakın bu ilk başladığımız yerde 3 adet sık iğne yapmıştık. İlk ilmeğe 3 adet sık iğne yapmıştık. Şimdi oraya ilmek kaydırmayla şu şekilde birleştiriyoruz. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekip aynı yere 2 adet sık iğne yapıyorum. 1, 2. İlk yapmış olduğum sık iğneye şöyle ilmek belirleyicimi takıyorum. Daha sonra onun yanındaki sık iğneye de 2 adet sık iğne örüyorum. Diğer üçüncüye de yine 2 adet sık iğne örüyorum. Burada toplamda 6 adet sık iğnemiz var. Son yapmış olduğum
Sık iğneye de ilmek belirleyicimi geçiriyorum. Şimdi 15 adet sık iğnemizi tekrar örüyorum. Yani şu ilmek belirleyiciye kadar hiç artırma yapmadan örüyorum. Evet, ilmek belirleyicinin olduğu yere geldik arkadaşlar. Şimdi burada da ilk sık iğnemize 2 adet sık iğne yapıyorum ve ilk yapmış olduğum sık iğneye yine şu belirleyicimi takıyorum. Onun yanındaki sık iğneye yine 2 adet sık iğne yapıyorum. Bu köşelerde artırma yapıyoruz arkadaşlar. Diğer sık iğnemize de 2 adet sık iğnemizi yapıp son yapmış olduğumuz sık iğneye yine belirleyicimizi takalım. Şimdi yine hiç artırma yapmadan şu ilk başladığımız yere kadar örelim. Evet, başlangıç noktamıza geldik arkadaşlar. Yine buraya ilmek kaydırmayla şu şekilde birleştirip bir zincir çekiyoruz. Yine aynı yere bir adet sık iğnemizi örüyorum ve yine ilmek belirleyicimizi takıyorum. Bir sık iğne yaptım. Şimdi yanındakine 2 adet sık iğne yapıyorum. Onun yanındaki ilmeğe bir adet sık iğne, onun yanındakine 2 adet sık iğne yapıyorum. Yani bir tek bir çift olarak bir tek ve son ilmeğimize çift olarak örüyorum ve yine burada ilmek belirleyicimizi takıyoruz ve şu kısma kadar yine 15 adet sık iğnemizi örüyoruz. Tekrar diğer köşemize geldik. Burada yine bir sık iğne örüyoruz ve yapmış olduğumuz sık iğnemize belirleyicimizi takıyoruz. Yanındakine 2 adet sık iğne yapıyoruz. Tıpkı bu köşede yaptığımız gibi bir tek bir çift olarak bu kısmı tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir tek bir çift. Son ilmeğimize çift sık iğne örüyoruz. Şimdi tekrar başlangıç noktasına kadar örüyoruz. Evet, başlangıç yerimize geldik yine arkadaşlar. İlmek kaydırmayla burayı birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir sık iğne örüyorum. Daha sonra yanındaki sık iğneye bir sık iğne, üçüncü ilmeğe çift batıyorum. Yani 2 tek bir çift olarak burayı da bu şekilde örüyoruz. 2 tek bir çift. Bu köşeyi bu şekilde 2 tek bir çift olarak tamamlıyoruz. Son ilmeğimize yine 2 adet sık iğnemizi örüp bu şekilde yine buraya kadar hiç artırma yapmadan örüyoruz. Tekrar diğer köşemize geldik. Burada
Bir sık iğne örüyoruz. Yanındakine yine bir sık iğne. Üçüncü ilmeğe çift batıyoruz. Yine aynı karşı tarafta yaptığımız gibi iki tek bir çift olarak örgümüzü örüyoruz. İki tek bir çift. Şimdi yine şu başlangıç noktasına kadar hiç artırma yapmadan 15 adet sık iğnemizi örelim. Evet, başlangıç noktasına geldik yine. İlmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bir zincir çekip aynı yere bir sık iğne örüyorum. İkinci sık iğnemize yine bir sık iğne, üçüncüye yine bir sık iğne, dördüncüye 2 adet sık iğne. Yani 3 tek bir çift olarak da bu köşemizi bu şekilde tamamlıyoruz. 3 tek bir çift. Bu şekilde arkadaşlar, karşı tarafı da yine aynı şekilde 3 tek bir çift olarak örüyoruz. Daha sonraki sıramızda 4 tek bir çift, daha sonraki sıramızda da 5 tek bir çift olarak örgümüzü örmeye devam ediyoruz. 5 tek bir çift olana kadar örelim. Tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar, 5 tek bir çift olarak artırmalarımızı yaptık şu köşelerde. Sizler gözlüğünüzü alın arkadaşlar, şöyle üzerine koyun. Eğer küçük gelirse gözünüze 6 tek bir çift de yapabilirsiniz. Ama benim gözlüğüme bu sayı yeterli kalıyor. O yüzden 5 tek bir çift olarak artırmamı yaptım. Siz dediğim gibi gözlüğünüz belki daha büyüktür, belki daha küçüktür. Yani çocuk gözlükleri belki biraz daha küçük olur, onda daha da küçük yapabilirsiniz. Dediğim gibi artırmaları dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben 5 tek bir çift olana kadar artırdım. Şimdi sıra başına geldim. Burada ilmek kaydırmamı yine yapıyorum. Bir zincir çekip şu şekilde geri dönüyorum arkadaşlar. Şu ters kısmı bana bakacak şekilde, şu bakın ilmeklerinde şu arka tarafındaki ilmekler, bir zincir çektim. Aynı yere şu arka taraftaki ilmeklerden örmeye devam ediyorum. Şöyle arka lobdan bu şekilde hiç artırma yapmadan gözlük kabımın etrafını bu şekilde örüyorum. Tüm ilmeklere birer adet sık iğne örecek şekilde şu arka lobdan alıyorum. Tek kattan bakın, şöyle tek, ikisini aynı anda almıyorum. Şöyle ikisini aynı anda almıyorum arkadaşlar. Tek olarak sadece arka ilmeği alıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Evet, sıranın başına kadar geldim arkadaşlar. Yine ilk yapmış olduğum sık iğneye ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip aynı yere bir sık iğne yapıyorum. Bu sefer bakın tek değil, şu şekilde bildiğimiz normal sık iğnemizi örüyoruz. Her sık iğneye bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde 2 sıra örüyoruz arkadaşlar. Toplamda 3 sıra sık iğne örmüş olacağız. Toplamda 3 sıra sık iğne örerek örgümüzü tamamlıyoruz.
Evet, 2 sıramızı tamamladık arkadaşlar. Toplamda 3 sıra ördük kenarını. Şimdi burada ipimizi kesiyorum. Daha sonra iğnemize geçirelim. İki kat olduğu için arkadaşlar biraz zor geçiyor. İpimizi buralarda gizleyelim. Evet. Gözlük kabımız şu şekilde hazır. Şimdi dilerseniz şu kulağını yapalım. Kulağı içinde arkadaşlar tek kat ip kullanıyoruz. Tek kat ipte de tığımızda yine 2,2 veya elinizde hangi tığınız varsa uygun onu kullanabilirsiniz. Sihirli halkamızı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum halkamın içine. İkinciyi yapıyorum. Üç, 4, 5 ve 6. 6 adet sık iğnemi örüyorum ve halkamı kapatıyorum. Daha sonra arkadaşlar yapmış olduğum sık iğnelerin her birine 2'şer adet sık iğne yapıyorum. Her bir sık iğnenin tepesine 2 adet sık iğne yapıyorum. Toplamda 12 adet sık iğnemiz var olacak arkadaşlar. 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Evet, toplamda 12 adet sık iğnemiz oldu. 3. sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. İlk sık iğnemize bir sık iğne, ikinciye bir sık iğne, üçüncüye yine bir sık iğne, dördüncü sık iğneye çift batıyoruz. Yani 3 tek bir çift. 1 2 3 dördüncüye çift. 1 2 3 dördüncü ilmeğimize 2 adet sık iğnemizi yapıyoruz. Toplamda 15 adet sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Şimdi bundan sonra hiç artırma yapmadan 2 sıra örüyoruz. Hiç artırma yapmıyoruz. 2 sıra örüyoruz. Evet, 2 sıra ördük arkadaşlar. Şimdi şöyle örgümüzü ikiye katlıyoruz ve karşılıklı gelecek şekilde şöyle ilmekleri birleştiriyoruz.
bir önden bir arkadan şu şekilde birleştiriyoruz. Aynı kulaktan bir adet daha örüyoruz arkadaşlar. İpimizi birazcık dikmek için uzun bırakıyoruz. Aynısından bir tane daha örüyoruz. Şimdi dilerseniz burnunu da yapalım. Burnu içinde yine aynı şekilde sihirli halkamızı yapıyoruz. İçine 6 adet sık iğnemizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Halkamızı birleştiriyoruz. Şu ilk yaptığımız yer biraz zorladığı için arkadaşlar önden açıyorum. Ve ilk yapmış olduğumuz sık iğneye 2 adet sık iğne yapıyorum. Yanındakine de yine aynı şekilde, yani her sık iğneye 2 adet sık iğne örüyorum. Toplamda 12 adet sık iğnemiz olacak. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi 3. sıramıza geçiyorum. 3. sıramızda 1, 2, üçüncüye çift batıyorum. Yani 2 tek bir çift olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar 1, 2, 3, 4. 1, 2, üçüncüye çift batıyoruz. Yine 1, 2, son ilmeğimize yine 2 adet sık iğnemizi örüyorum. Şimdi arkadaşlar bir sıra daha örelim. Her bir sık iğneye birer adet sık iğnemizi örüyoruz. Burnumuzu da bu şekilde tamamlamış olacağız. Şöyle son ilmeğimize şöyle ilmek kaydırma yaparak ipimizi biraz uzunca keselim arkadaşlar. Bu şekilde burnumuzu da yaptık. Şimdi kulaklarımızı dikmeye geleceğim artık. Kulaklarımızı şu şekilde ayarlıyorum. Göz kararı yapıyorum arkadaşlar bunu. Şu şekilde iğnemi geçirdim, bakın.
şöyle ilmeklerden, her ilmekten bir önden bir arkadan olacak şekilde kulağımızı dikiyoruz. Yine bir sıra daha aynı şekilde gidelim. Evet. Şu şekilde arkadaşlar kulağımızı dikiyoruz. Diğer kulağımızda yine aynı şekilde dikiyoruz. Evet, kulaklarımızı diktik arkadaşlar. Şimdi dilerseniz burnumuzu da yapalım. Burnumuza şöyle siyah koton ipimiz vardı. İkiye ayırdım katını. Sonra burnumuzu alıyoruz. Şöyle bakın, ikinci sıradan iğnemi geçiriyorum. Ve alttan şöyle siyahını yapacağım. Şu şekilde üçgen oluşturuyorum. Daha sonra her şeye şöyle iğnemden geçiriyorum. Bir alttan, bir üstten, üçgen yaptığım kısım kapanana kadar bu şekilde gergit yapıyorum. Son şeyimi de yapıyorum. Evet. Şu şekilde burnumuzu da yaptık. Daha sonra ipimizi arkada bağlıyoruz. Burnumuzu şöyle buraya dikeceğiz arkadaşlar. Onun öncesinde dilerseniz gözlerimizi takalım. Gözlerimi bakın, şu ilk başlamış olduğum orta kısım var. Oraya şöyle rastgele takıyorum. Daha sonra şu gözlüğümü de alıyorum tekrar gözümün. Şöyle bakın. Görüntü şu şekilde olacak şekilde. Burnumu da tam şöyle. Evet. Buraya
Bu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Burnumu dikmeyi göstermeyeyim artık. Aynı kulağa diktiğim gibi ipimizi bir alttan bir üstten geçirerek içine de birazcık elyaf doldurabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde dikimimizi yapalım. Evet arkadaşlar, bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben bugün size böyle ayıcıklı bir gözlük tutacağı yaptım sizlere. Bunu ayıcıklı yaptık ama sizler ister tavşanlı yapabilirsiniz, ister kedili, ister köpekli, dilediğiniz her türlü hayvan figürlerinden yapabilirsiniz. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum sizlerden. Çok mutlu olurum olursanız. Diğer örgülerimden haberdar olmak için de zil butonuna basarsanız yine çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Diğer çalışmalarımızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.